Evet değerli takipçilerim, bugün boş buzdolabı üstü soğutma şikayetine geldik. Şimdi bu buzdolabımızda soğutucu kısmımız, yani normal günlük kullanacağımız yiyecekler olan kısım burası. Dondurucu ürünleri sakladığımız kısım, eksi kısım dediğimizde dondurucu kısım da burası. Şimdi bu dolabımızdaki şikayet, kullanıcımızın bu şekilde üst tarafını soğutmuyor şikayeti var. Şimdi bu gibi durumlarda ilk önce biz müşteriye dolabımızın fişini çekin, 2 gün boyunca dinlendirin. Dondurucu kısım yukarıda veya altta fark etmiyor, neredeyse oraya sıcak su kaynatıp 2 gün boyunca onu koyarak evap dediğimiz, şuradaki evap dediğimiz kısmın içindeki buzların erimesini isteriz. Şimdi kullanıcımız bunu yapmış. Bu şekilde 2 gün boyunca dinlendirmiş. Sıcak su olayında yapmış. Ama maalesef rezistanslarında, ısıtıcılarında veya sensöründe bir sıkıntı olduğu için bakın tekrar bu şekilde dışarıya kadar, hatta aşırı bir şekilde buz tutmuş. Şu an bu dolabımız eritme işlemini yapmıyor. Normalde dolaplar, buzdolabı, no frost buzdolapları 8 saatte bir eritme yapar. Çat çut çat çut diye sesler duyabilirsiniz, özellikle geceleri. Bu normaldir. Dolabınız içerisindeki işte buzları kırıyor. Evap dediğimiz soğutucu kısımdaki buzları kırıyor. Bu normaldir. Eğer sizin dolabınızda da bu şekilde üstü veya altı soğutmuyor, yani normal soğutucu kısımdaki yer soğutmuyor şikayetiniz varsa, dolabın fişini çekin. 2 gün boyunca bu şekilde dinlendirin ve sıcak su kaynatarak ara ara, kapıyı kapalı olması şartıyla ara ara bu sıcak suyu koyun ki hani o sıcak suyun buharıyla şu evapımızın içerisindeki buzlar erisin. Bazı cihazlarda bunu yaptıktan sonra cihazımız düzelebiliyor, ama tekrar şu andaki müşterimiz gibi bu işlemi yaptınız. Müşterimiz 2 hafta önce zaten bunu yapmış. Dolabımız normal soğutmaya başlamış ama 2 hafta sonra tekrar bu şekilde soğutmama şikayetini tekrar yapmış. Zaten aşırı bir buzlanma var. Yani normalden de çok fazla. Da dışarıya kadar, gördüğünüz gibi dışarıya kadar taşmış buzlar. Normalde bu böyle buzu göremezsiniz dışarıya. Sadece evap dediğimiz, yani şu plastiğin içerisindeki evap dediğimizde en fazla hani buz olur. O da dediğim gibi rezistans 2 saatte bir devreye girerek o buzları eritir. Ama maalesef bu dolabımızda hiç eritme işlemini yapmadığı için, üstüne devamlı soğuta dolapta devamlı çalıştığı için, yeteri kadar performans da düştüğü için otomatiğe de geçmiyor. Bu sefer ne yapıyor? Dolabımız sürekli çalışıyor. Bu sefer de aşırı şekilde karlanma olayını yapıyor bu şekilde. Şimdi bu dolabımızın fişini çekeceğiz yine. 2 gün sonra tekrar geleceğiz. Şuradaki vidalardan söküp cihazımızın evap kısmının üstünde sensörümüz var. Onu kontrol edeceğiz. Evapın altında, yani tam şunun arasında bir ısıtıcımız var. Onu kontrol edeceğiz. Yani bunların birinde bir sıkıntı var. Yani bu dolap eritme işlemini yapmıyor. Eritme yapmadığı için de maalesef bu şekilde dışarıya kadar buzlanma oluşturuyor. Şimdi aşırı buz olduğu için şu anda bu alt kısımda bir tane fan motorumuz var ve fan motoru bu soğukluğu yukarıya, yani bu bölmeye gönderiyor. O buz fan motorunun da dönmesini engellediği için, fan motoru da çalışmadığı için bu sefer yukarıya hiçbir şekilde soğukluk gitmiyor. Soğukluk gitmediği için de hani alt tarafı yine idare ediliyor ama üst tarafı maalesef hiç soğutma işlemini yapamıyor. Dediğim gibi sizin de dolabınızda bu şekilde dondurucu kısım çalışıyor ama soğutucu kısım çalışmıyorsa, ilk önce fişini çekin. 2 gün boyunca dinlendirin. Sıcak su olayını yapın. Sonra tekrar dolabınızı çalıştırın. Eğer ki sorunuz düzelirse problem yok, ama düzelmezse maalesef tekrar servisten yardım almanız gerekecek. Çünkü artık dolabınızın kesin eritme işlemini yapmadığı kesinleşmiş oluyor. Çünkü kısa sürede bu işlemi yapmaz. Eğer ki bir sıkıntı yoksa, eritme işlemini yapıyorsa. Yorumlar kısmına video ile ilgili veya kendi dolabınızla ilgili sıkıntıları yazabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya videoların ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.